Efendim merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Yok hocam ya keyifler yerimizde değil. Piyasamızda geri çekilmeler var. Moralimiz bozuk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Her gün para kaybediyoruz ya. Her gün bu piyasada para kaybediyoruz. Hiç kazanamıyoruz diyorsunuz değil mi? Yani güzel kardeşlerim. Doğru. Kayıplarınız oluyor. Kazançlarınız olmuyor. Ama yine de biz sabrediyoruz diyorsunuz. Tabii ki güzel kardeşim sabır şart. Bu piyasa hep böyle gitmeyecek. Bunu defalarca söyledik. Bu piyasa inanın bizlere güneşli günleri getirecektir diye düşünüyorum. Tabii ki ya hoca yine boş boş konuşuyor diyenler var içinden. Yani güzel kardeşim ne diyeyim size şimdi? Efendim bu piyasa Bitcoin 1000 dolara mı düşecek diyeyim? Efendim bu piyasada çöküşler devam edecek mi diyeyim? Olmayan şeyi nasıl söyleyeyim güzel kardeşim? Yani videolarım izlensin diye yalan mı konuşayım? Bende bu yok. Ben ne görürsem onu, ben ne görürsem onu anlatırım. Güzel kardeşlerim, duyduklarımı sizlerle paylaşmam, okuduklarımı paylaşırım. Teyit edilmiş haberleri paylaşırım. Güzel kardeşlerim. Bu yüzden de ne diyoruz? Yasada putlara inanmayın. Yasada salınan korkular sizi yanıltmasın. Masadan ayrılmayın güzel kardeşlerim. Bir yatırımcı gibi davranın. Yani Eee, hocam tamam her şey de ayın biri dediniz geldi çattı. Efendim biri gelmeyle birinde her şey güllük gülistanlık olacak anlamını taşımaz. Ne yapacağız güzel kardeşlerim? Sabrımızı koruyacağız ya. Kendimize hakim olamıyorsak ekranlardan uzaklaşacağız. Bu piyasa bakınız Mayıs ayını aylık kapanışını kötü yaptı. Tamam ilk defa 6. ayını 5 aydır yükselişte açılan aylık kapanış ve açılışlar bu ay dün akşam itibariyle ne yaptı? Bugün ayın biri. Dün gece aylık pardon düzeltiyorum. Aylık kapanış ve açılışlar da oldu. Şimdi haberler vardı ayın birinde hocam. Ne olacaktı? ABD iflas etti mi? Yok. Niye? Önlemler alındı arkadaşlar. ABD Temsilciler Meclisi çok tartışmalı olan bu borç tavanı yasa tasarısını çarşamba günü kabul ederek ülkede ve dünya çapında büyük bir ekonomik felaketi önledi. Biz dedik ya kimsenin iflasını istemiyoruz. Kimse iflas etmesin dedik. Yani bu sürekli değil, bu sınırlı. 2 yıllığına arkadaşlar, 2 yıllığına yaptılar bunu. Bu piyasada tabii ki olumsuz haberler varken olumlu haberler de gelecektir. Şimdi başka bir şey var mı hocam bugün? Yani piyasamızda öne çıkan haberlerden yani bizi ilgilendirecek. Arkadaşlar yani Bitcoin sanki böyle şunu söyleyeyim. Daha önce sıfırlanan bazı enstrümanlar vardı. Mesela uçup kaçıp da sıfırlanan. Bitcoin'ler bunlar gibi olmayacak arkadaşlar. Tıpkı altın gibi misal yani biliyorsunuz ki altın asırlardır var. Sen güzel kardeşim, sen Ali kardeşim, sen Veli kardeşim altının hiç ödeme aracı olarak gördün mü? Gittin ayağına bir pantol aldın altınla mı aldın? Yok. Gittin efendim bir ev aldın altınla mı aldın? Hayır. Vardı altının bozdurdun TL aldın dolar aldın onunla gayrimenkulünü aldın. Sen güzel kardeşim. Hüsamettin kardeşim. Araba aldın. Altınla mı aldın? Yok. TL verdim hocam. Ya da sen evini sattın güzel kardeşim. Altın mı aldın karşılığında? Sattığın kişiden? Yok para aldın. Fiziki para aldın değil mi? Hocam bunları niye anlatıyorsun şimdi? Bunlar neyin nesi arkadaşlar? Güzel kardeşler. Bakınız niye anlatıyorum biliyor musunuz? Şimdi şuraya dikkat edin. Bitcoin insanlarda istek uyandıran ancak hala tam anlamıyla da az önce de anlattığım gibi para olarak görülmeyen bir varlık. Tıpkı altın gibi altın hala asırlardır para olarak görülmüyor. Aslında altınla da bu Bitcoin birbirine çok benziyorlar arkadaşlar. Altın binlerce yıldır para olarak
Hiç kabul görmedi. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin. Para olarak kabul gördü mü? Görmedi. E peki altınla ödeme yapan kimseyi gördünüz mü? Yok hocam, görmedik. Dolayısıyla altın da bir değer saklama aracı değil mi arkadaşlar? Öyleyse Bitcoin ise onun erken gelişmiş genç kardeşi gibi düşünülebilir. Onun adımlarını da takip ediyor ve değer saklama aracı olarak izinden gidiyoruz arkadaşlar. Yani bu da bir saklama aracıdır. Bitcoin'i bozdurduğun zaman para alıyor musun? Alıyorsun. Altını bozdurduğun zaman para alıyor musun? Alıyorsun. Hocam, peki bunları niye anlatıyorsunuz bizlere ya? Şundan bahsedeyim arkadaşlar. Apple ve Amazon, iki dev, değil mi? Bunlar arkadaşlar, bakınız. Kripto paradaki düşüşler ve çıkışlar 90'ların, 95'lerin sonundaki .com balonu iniş ve çıkışlarına çok benziyor. İnternet balonu o dönem birçok kalitesiz hisseyi inanılmaz pampladı, fiyatlara yükseltmişti. Balon patladığında ise birçoğu değerinin büyük bölümünü kaybettiler. Bu süreçte, bakınız bu süreçte Apple ve Amazon gibi değer kaybedenlerden ayrılan şirketler de vardı. Apple olduğunu düşünürsek onun sadece ayı sezonu, yani bu sezonu atlatacağını değil, yani düşüşü atlatacağını değil, üzerine de bir daha da fazla değer koyarak kar topu gibi yuvarlanarak yoluna devam ettiğini gördük, göreceğiz de. Tıpkı Bitcoin de böyle olacak arkadaşlar. Altcoin'ler de böyle olacak. Ah hocam, ya benim altcoin'im, ya senin benim Ahmet'in, Mehmet'in, Ali'nin, Veli'nin. Bunlar olur olmaz. Ama 24 bin tane altcoin'in 24 bininin de yükseleceği kesin değil. Çoğunun da piyasadan gideceği malum. Ne yapalım biz hocam? Sağlam projeli coin'lere girmenizde fayda vardır arkadaşlar. Bilmiyorsanız finansal okuryazarlığı olan kişilerle, arkadaşlarınızla, emminizle, dayınızla yolunuza devam edin. Vardır çevrenizde illaki okumuş bu finansal okuryazarlığı olan insanlar. Tamam, sen de okumuşsundur. Hani ama sen farklı dalda eğitim görmüşsündür. Bu daldan anlamazsın. Ama yatırım yapmak da istersin. Öyleyse ne yapacaksın güzel kardeşim? Finansal okuryazarlığı olanlarla yoluna devam edeceksin. Hiç mi bulamadın? Hiç mi bilmiyorsun? Efendim, ya coin yatırımı yapacağım. Ben de bu piyasaya gireceğim. Ben de artık bir yatırımcı olmak istiyorum dediğiniz zaman kimseyi bulamıyorsan bizim bütün videolarımızın açıklamalar kısmında mail adreslerimiz var. Oralardan bize ulaşabilirsiniz. Telefonlarınızı yazarsınız, biz size zaten döneriz geri. Güzel kardeşim, vakit bulduğumuzda. Evet, yani her gün hemen hemen benzeri konuları işliyoruz. Bugün güzel kardeşim öne çıkan coinler ne hocam? Arkadaşlar, bakınız bugün öne çıkan coinler var ama metaverse'lerden The Sandbox, bakınız ayın 11 ile 13 arası, yani 10'u ile 15'i arasında büyük bir ihtimal arsa satışlarına başlayacak. Bunu fiyatlayabilir her an. Takip edebilin. Şöyle gözünüzün bir ucuyla da The Sandbox'u takip edebilirsiniz. Tabii ki anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şu ana kadar anlattıklarım da değildir tabii ki. Herkes kendi kararını kendi verecek, kendi yatırımını kendi yapacak, kimseyi de suçlamayacaktır güzel kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Buyurun kardeşlerim, bugünkü öne çıkan altcoin'ler, Bitcoin, hangi altcoin'lerde potansiyel var bugün? Onları sizlerle inceliyor olalım. Desteğimiz neresi efendim? Direncimiz neresi? Nereden döneriz? Nereden aşağıya daha fazla gideriz? Onlara bakıyor olacağız. Tabii ki canlı yayınlarda olduğu gibi 50-100 tane coin bakmayacağız arkadaşlar. Baktığımız coinlerin de çoğunun ismini yazamayabiliriz, bakınız videoların açıklamalar kısmına. Onun için vakti olanlar videoyu sonuna kadar izleyebilirler diyoruz. Ve buyurun kardeşlerim,
bugünkü grafikler bizlere ne anlatmak istiyor? Onları sizlerle paylaşalım. Oklarımızı çekelim. Hedeflerimizi görelim. Abone olalım. Abone olunuz kardeşim, çünkü abone olmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Teşekkürler. Buyurun kardeşler. Efendim merhabalar. Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Total 2 ekranlarımızda. Total 2'ye baktığımızda yavaş yavaş böyle 570'lerin üzerinde, 572 milyar doların üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. Dominans. İstiyoruz tabii ki bu şekilde aşağıya inmesini, ama dominansın bu şekilde aşağı gitmesi, Bitcoin'in de yukarı gitmesi gerekirken Bitcoin de aşağı gidiyor. 1.28'lik bugün kırmızıda aşağı gidiyor derken, yani böyle uçurumdan yuvarlanıyor anlamını taşımıyor arkadaşlar. Bu %1'lik, ikilik kırmızı ve yeşillikler bu piyasada normaldir, olacaktır da. Eğer yatırımcıysan buralara takılmayacaksın güzel kardeşim. Efendim hocam, benim coin'im bugün niye gitmiyor? Ya gitmez, yarın gider. Acelen ne? Tabakhaneye şey mi yetiştireceksin kardeşim? Senin yarın paraya ihtiyacın varsa ona sözümüz yok. Orada karar yine senin. İster sat, ister tut, ister al. Ama oraya biz karışmıyoruz arkadaşlar. Burada anlattıklarım ya da anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olmadığını biliniz kardeşlerim. Kendi düşüncemizdir. Yani cımbızlarsınız, cımbızlamazsınız. O da size kalmıştır. Bitcoin arkadaşlar, geliyoruz Bitcoin'e. Bitcoin'de 4 saatlikte bir düşen trendde olduğunu, fakat tekrar yön arayışı bir mumunu attığını da görüyoruz. %1.25'lik bir kırmızı olsa da 26.879 dolar seviyelerinde. 26.000 zaten tehlikeli bir destek. Buradan uzaklaşması lazım. Kişi zaten şu anda da uzak. Peki hocam, günlük bazda var mı bir şey? Günlük bazda bakınız, desteği 26.000, evet 26.000. Şurası. Güzel kardeşim. Şu son yeşil mumu attığı nokta aşağı yukarı şuralara kadar tekabül ediyor yani. Buralar. Şu iğneleri saymıyoruz. İğneler aşağıya isterse 2 metre vurur, saniyelik geri çeker. O bazı açılan pozisyonları patlatma olayıdır. Long olur, short olur, aşağı yukarı bunları patlatır. Peki, şimdi ne olacak? İlk direnç 28.400 dolar benim direncim hala. Benim direncimde bir değişiklik yok arkadaşlar. Ve ben haftalığını açıyorum, bakınız şu anda. Haftalığını açtım. Ne görüyorsunuz hocam haftalıkta? Bir yön arayışı mumunu, yeşil mumu yaktığını, bir T mumunu yaktığını görüyorum. Ama desteğimiz 26, bakınız hareketli ortalamalardan EMA 200 günlük ortalamaların üzerinde kaldık arkadaşlar. Burayı kaybedersek o zaman işte. Bu EMA 200'ü kaybedersek o zaman aşağıya doğru gideriz. Şu anda bakınız, stokastik RSI bunu destekler olduğu halde süper trendimizde ne yapıyor güzel kardeşlerim? Al sinyalini veriyor. Burada bir al sinyali gelmiş durumda. Öyleyse hocam, bu Bitcoin bakınız her zamanki çektiğim ok ve buraya gelecek bana göre. Efendim gelecektir bakınız. Bu bize hedef olarak 36.000'i gösteriyor. Lakin 34.500'ü geçmemiz lazım. Orada direnç var çünkü. Orayı geçmemiz lazım. 36'da kalmaz ondan sonra kardeşler. Kalmaz. Gider yoluna. Bitcoin'de durum bu. Hani panik yapanlar için burayı tekrar söylüyorum. Burada bir yön arayışı mumu geldi. Bu Bitcoin yarın yeşillikler içinde yüzerse de hiçbir sürpriz olmaz arkadaşlar. Evet, Ethereum. Ethereum. Az önce zaten Borsa Relax kanalımızda kısa kısa değindik bunlara. İzlemeyenler orayı da izler. Doların durumu, bazı hisse senetleri, Borsa Relax kanalımıza video atmıştık. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi güzel kardeşler, bu arada akşama canlı yayınımız olacak arkadaşlar. Biraz geç saatlere doğru. Bu akşam yine Kripto Coin Çarşısı'nda canlı yayında olacağız. Vakti olanlar
tabii ki bizimle beraber devam ederler. Şimdi 0.76'lık bir kırmızı ve 1859 dolar bandı seviyelerindeyiz. Yalnız güzel kardeşlerim, Ethereum'da bakınız. Trend çalışıyor. Al sinyali var. Peki hocam bizi yukarıda ne bekliyor? 2500 dolarlar bekliyor ya. Ethereum'da sıkıntı yok arkadaşlar. Devam edecektir yoluna. Şimdi Cartesia'ya bakalım. Cartesia %1.20'lik. Evet, güzel bir çıkış yapmıştı. Ardından düzeltmesini bitiriyor. Son yön mumunu da yaktı. 0.23 ve ardından 0.36'lara doğru bir momentum başlatabilir. Çünkü 0.18 dolarlardan an itibariyle. Ya hocam bunu nasıl yani bu şekilde söyleyebiliyorsunuz? Şu şekilde söylüyorum güzel kardeşim. Bakınız, yukarıdan aşağıya gelen Cartesia'de yani CTS'de bir düşen trendimiz yok muydu? Vardı. Burada da bizi destek bekliyor mu? Bekliyor. Öyleyse hocam senin bu okların birinci ayda bütün hedeflerini 12'den vurdu. Yasa rahattı da onun için. Yine rahat olacak ve yine vuracağız arkadaşlar. Yine birinci aydaki kazandığınız paralar gibi kripto coin çarşısını izleyenler yine para kazanacak. Ama sabrı olanlar. 0.40 arkadaşlar Cartesia'da hedefimiz. Şu an neredeyiz? 18'deyiz ya. 18'deyiz. Hocam bu ortalama yüzde kaçlık bir yükselişi gösterir? Buyurun kardeşim. Şuraya koyalım. %124. Evet. Beklentimiz bu yönde. Peki hocam Iris. Efendim Iris'i aldık da hoca sizi izledik. Iris'ten para kazanamak. Geç bunları ya. Zarar bile etmedin sen Iris'ten. Nasıl para kazanamadın? Niye? Biz zaten Iris'i verdiğimizde 30 küsürlerdeydi değil mi? Daha sonra 20'lere kadar indi. Yine 30 küsürlerde. Alttan toplayanlar, üstten satıp alttan toplayanlar çok büyük paralar kazandı Iris'ten. Iris piyasayla ters korelasyonda çalışıyor. Piyasa kırmızı, Iris yeşil. Piyasa yeşil, Iris kırmızı. Böyle çalıştı şu ana kadar. Bundan sonra değiştirebilir çalışmasını ama bakınız %8-10 gibi yükselişler bugün. Ve 0.030 doların tekrar üzerine çıktı. Bizim zaten hedefimiz 64'ler 65'ler. Mumlar çalışıyor arkadaşlar. Bu bar mumlar bu haftalık grafiğinde her bar mum bir haftada oluşuyor. Şu anda zaten 2 haftada 2 tane yeşil oluştu. Sıkıntı nerede? Sıkıntı herkesin kendisinde. Herkesin kendisinde sıkıntı ya. Peki hocam. O da güzel. Musk'a bakalım. Musk. Bir küçük yeşil, bir büyük yeşil. Musk'ın yolu başlıyor arkadaşlar. Kaçırdınız ya. Hani 4,5 doları geçmişti ya. Eyvah hocam 4 dolardan alamadık. Buyurun fırsat gelmiş. Ya nasıl alalım? Bu arada senin problemin güzel kardeşim. Ben senin cebine para sokup da şunu al deme şansım var mı? Yok. Bizim paralar hep coinlerde. Param yoksa bekleyeceksin. Varsa ekleyeceksin güzel kardeşim. Hangisine ekleyeceğinizi de bana sormayın. Karar sizin. Herkese Cenab-ı Allah akıl, fikir, beyin vermiştir. Videonun başını izlediysen ne demek istediğimi anlamışsındır. Şimdi 4 dolar 24 centteyiz. Hedef, ilk hedef arkadaşlar 5,5 dolar, ikinci hedef 8,5 dolar. Varsa bir baba yiğit bunu bu şekilde daha diyen çıksın karşıma. Evet. Diyebilecek cesareti olan varsa çıksın karşıma. Ya hocam siz böyle çok iddialı konuşuyorsunuz. Niye iddialı konuşuyorum biliyor musunuz kardeşlerim? Ben grafik okuyucusuyum. Ben formasyonları takip ederim. Ve ben bunları sizlerle paylaşırım. Hepsi gördüğümü de tek tek anlatmıyorum zaten. Zamanınızı almamak için. Çünkü burada sadece grafik okuyanlar bu işi bilemez. Niye? O zaman bütün grafik okuyanlar para kazanır ya. Doğru mu? Bütün grafiği yazanlar para kazanır. Doğru mu? Adam yazmıştır grafiği. Dört dörtlük çalışır grafiği. Sadece o grafik %100 sana para kazandırmaz. Kazandırır mı kardeşim? Kazandırmaz. Kazandırsa zaten onların hepsi zengin olur. Zengin olur zengin. Bizim stilimiz ne? Bizim stilimiz
Biz zaten zamanında 10 yıl köteğe yemişiz arkadaşlar. Neyin nereden nasıl döndüğünü. Yanılma payımız %20 bırakıyoruz. En fazla %30 yanılma payı bırakıyoruz. Sadece grafiğe göre konuşmuyoruz. Ama grafiğin analizini yaparken de o tecrübelerimizi de gözümüzün önüne koyuyoruz. Ha, zamanında bunu gerçekleştirmişti. Evet, bunu olmuştu. Buradan dolayı dönebilir. Bu şekilde yapabilir. Biz bunları düşünerek konuşuyoruz sizle. Takip edersiniz, etmezsiniz. Abone olursunuz, olmazsınız. Zaten olursanız da kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Bir YouTuber, YouTube kanalından ahım şahım para kazanamaz. Kazanabilmesi için 1 milyon abonesi olması lazım ki yaptığı videoların karşılığını alabilsin. Bakınız 1 milyon abonesi, öyle 100 bin 200 bin eğitimciler para kazanamaz arkadaşlar. Ya hocam, ya güzel kardeşlerim, ben öyle kardeşimi biliyorum ki adamın 200 bin 300 bin abonesi var, videosu 5 bin izleniyor, 4 bin. Ya 5 bin izlenen bir videodan 5 dolar para kazanır, bir kahve 4 dolar ya. Niye hocam bunları anlatıyorsunuz? Arkadaşlar niye bunları anlatıyorum biliyor musunuz? Şimdi bazı kardeşlerimiz zoraki, yani zorbalık yapıyor. Ya hocam şu coin'in analizine de baksana. Efendim hocam şu coin'in analizini de bize yapsana. Ya bu hoca paracı olmuş, para almadan analiz de yapmıyor. Şimdi sizin söylediğiniz mi mantıklı? Yoksa sizin adınıza çalışan bir hoca mı var karşınızda? Maaşını ödediğiniz. Şimdi kendim için konuşmuyorum, genelleme konuşuyorum güzel kardeşlerim. Hangi platformu izliyorsanız izleyin. Hangi yayıncıyı takip ediyorsanız edin. Onun bir emeği var. Onun emeğinin karşılığı olmalıdır diye düşünüyorum. Zannetmeyin biz hocanın videosunu izliyoruz da hoca videodan para kazanıyor. Yok. Senin videoları izlemen senin kendine yatırım tavsiyesi. Sana faydası var. Sana faydası var güzel kardeşim. Bizler canlı yayınlarda güzel kardeşlerimiz bizlere bağışta bulunuyorlar. Ayrıca bağış linki var kanallarımızın çoğunun açıklamalar kısmında. Oradan da bağış yapanlar var. Buy No Game aracılığıyla. Oradan link, zaten bağış linki var. Oradan yapan kardeşlerimizi de unuttuk. Ayrıca teşekkür ediyorum kendilerine. Bağışları gelmiştir. Yani güzel kardeşlerim, sizler kanalın ayakta durması için bir vesilesiniz. Bağışlarınızla. Çünkü bu kanalın kendine göre giderleri olduğu için bu şekilde devam ediyor. Ya şimdi diyecek ya hoca sana, bize ne senin kanalından? İşte sana neyse, bu videoyu izliyorsun çünkü. Yani sen bir yatırımcısın. Zaten yatırımcı değilsen seni zaten ilgilendirmez bunlar. Yatırımcıysan, bu işe gönül koyduysan, bu işe yürekten inandıysan, kripto paralarla yatırımcılık yapıyorsan, işte takip ettiğin kanalın yaşamasını istemen lazım. Normal şartlarda değil mi? O kanal yaşaması için de, çünkü o kanalın dedik ya kendi giderleri var. Efendim aylık program ödemeleri var. Karşınıza gelen tüm programların 4-5 çeşit programların hepsinin aylık ödemesi olur. Hocanızın burada emeği var. Sizlere zaman harcıyor. Bu yüzden yani bütün yorumcular için konuşuyorum arkadaşlar. Bütün yorumcular da bu emeği hak ediyor. Yani bu emeğin karşılığını hak ediyorlar diye düşünüyorum. Ya kusura bakmayın. Videonun konusunu dağıttık. Hakkınızı aldım. Hakkınızı helal edin. Özür. Devam edelim arkadaşlar. Max'ta benim beklentim bu yönde. Audio. Ya hocam audio ne yapıyor? Audio'da bugün %1.23'lük bir yeşilliğe sahip ve 0.24 dolara doğru gidiyor. Nereye doğru gidecektir? Yarım dolara gidecektir audio. Audio yarım dolar hedefine doğru gidecektir arkadaşlar. Evet. Çiliz. Dün Çiliz'le ilgili bir video çektim. TikTok'ta paylaştık. Oradan da takip edebilirsiniz. Çünkü zaten TikTok'a video atacağım zaman attığım videoları Telegram grubu kanallarında paylaşıyorum arkadaşlar. Sınırlı vaktimiz oldu mu kısa video atıyoruz oraya. Zaten buraya devamlı video çekiyoruz da. Yani sınırlı bir vaktimiz, hatta ses tonumdan da anlarsınız, dün aşırı derecede bir griptik. Biraz geçti gibi. Yani
Çilizle ilgili konuştuklarımı bir takip edin arkadaşlar. O videoyu izlemediyseniz, o TikTok'a attığım videoyu, böyle 1 saniyelik, yani 15 saniyelik video atmıyorum ben. Nerede baksan 6 dakikalık videodur. 8 dakikalık videolar atıyorum 6 dakikalık TikTok'a. İnanın atıyorum yani. Evet, hani bazıları 2-3-5 saniyelik atar veya 1 dakikalığın altında atar. Yok. Orada 10 dakikaya kadar atabiliyorsun çünkü oraya videolarını. O yüzden de ben değerlendiriyorum. Çünkü 2 kelimeden ne anlayacak vatandaş? İzleyen ne için? Öğrenmek için izliyorsa izlesin. Efendim şu şuraya gider, şu şuraya, video bitti velat haline amin. Yok, bende o yok. Ben uzun çekerim. İzlemese de izlemez vatandaş canım. Değil mi? Ama ben çekerim yani. 2 dakika, 3 dakikalık videolar uzun video değildir arkadaşlar. Yatırımcı çünkü analizi, desteğini, direncini anlatana kadar da bir saniye, bir dakika geçiyor zaten. Bu video biraz konuşmalı oldu arkadaşlar. Akşam hepinizin isteğine bakacağız. Canınızı sıkmayın. Çiliz yarım puana yakın yeşilde. Evet. 10 seviyelerinde yine bana göre. Çiliz arkadaşlar sert bir yükselişine imza atabilir. Çiliz'i takip edin. Zaten çoğunuzun yatırımı var. Zararına da mal satılmayacağına göre bekliyorsunuz arkadaşlar. Beklemeye devam edeceksiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar STX Stax yarım puanlık yeşilde 0.60'ın üzerine attı tekrar kendini. Bakınız. Çin menşeli coinlere dikkat diyorum. Çiliz Chain. Kaç kişi Chain olduğunu biliyordu Çiliz'in? Bilmiyordunuz değil mi? Bilmeniz lazım. Çiliz diyoruz, CHZ diyoruz, Çiliz diyor. Ama Çiliz Chain, Çiliz token'ı. Çiliz Chain'dir bu. Ve Chain'dir. Efendim Tomo Chain'dir. Chainlink, chain'lerle olan coin'leri takip edin. Bir hafta sonra görüşürüz bakın. Nereye gelmiş şu coin'ler? Evet. Şimdi 0.60'larda. Hedef belli zaten. 1 doların üzeri, 1,5 doların üzeri. Yeter ki beklemesini bilin. Yeter ki sabretmesini bilin. Efendim Ripple, XRP. Omuz baş omuz dedik yani. Ters omuz baş omuz. Tobo formasyonu dedik. Obo formasyonu dedik. Anlattık değil mi? Ama Ripple'daki formasyon obo değil, tobo formasyonu. Burada güzel kardeşlerim büyüttüğümüzde gördünüz. Sağ omuz, baş sol omuz, baş sağ omuz. Bu tobo formasyonları genelde de %80 çalışıyor. Biz bir ok hedefi çektik. Neresini gösterdik? 0.65'leri gösterdik. İnanmadınız bize değil mi? Nereye kadar iğne attık arkadaş? 0.52 geçti. Şu anda düzeltmesi var. 0.50-44'lerdeyiz ve %2 civarında bir kırmızıda. Ama eğer bakınız Ripple yarım dolar desteğini kaybederse ben elimdeki Ripple'ı satarım. Ama kaybedene kadar da beklerim. Çünkü 0.50 yani yarım dolar desteğini kaybetmez ise ümit yukarı yönlüdür. Evet. Peki kur ve DAO tokeni. Bunda ne var hocam? Şu an yarım puana yakın bir kırmızılıkta ve 0.81. 80 desteği. 80 desteği önemli. Burayı kaybetmediği sürece 1 dolar. 1 dolar arkadaşlar. Burayı kaybetmediği sürece 1 dolar. Nasıl 1 dolarmış hocam bu? Şuradaki alçalan bir trendimiz var. Düşen bir trendimiz var. Desteğimiz de zaten burası. Öyleyse bizi kur ve DAO tokeni için şuradaki derinlik bekler mi? Bekler mi arkadaşlar? Bakınız bekler. 1.28, 1.30'lar görünüyor. Peki hocam Chainlink ne yapıyor? 6.40'larda, 6 dolar 40 centlerde. Evet, desteğini test etmeden geri döndü. Şu anda bir kırmızılıkta olsa %1 gibi de ilk direnci 7 dolar, ardı 8.70 seviyeleri doğru. Yukarı yönlü bir momentum gelebilir. Keza Filacoin. Bakınız Filacoin'de düşen trend kırıldı beyler. Yeşil yandı. 5.5 dolara gidiyor. Direnci kırarsa da 9 doların üzerine atar kendini Filacoin. Evet. Filacoin'de de durum bu. Peki hocam Ankara'da durum ne? Ankara şu anda yarım puanlık bir geri çekilmesi var. 25 desteğini koruyor. Arkadaşlar bu desteği Ankara kaybetmez ise al sinyali de geldi zaten. İlk direnci olan bakınız 30'lar var. İlk direnci 30. Hatta çizeyim ben. Ok çizeyim arkadaşlar. İlk direncimiz burası. İkinci direncimizi de çiziyorum okla beraber. EMA 200 günlük ortalama. Burası.
Yani 0,040'lar görünüyor hedefte. 30'un üzeri. Evet. Burada da bu. Peki spilcilere bakalım. Spilciler ne yapıyor? 0,3059'lardayız. Desteğini koruyor. Artık yön arayışı mumunu dikti. Öyleyse spilcilerde spilin yukarı yönlü momentumu burası olur arkadaşlar. EMA 50 olur. Bu da 85-86'lar olur. Zaten orada ne yapacaktır? Belat Dalinam'ı yapacaktır. Orada 1 doları görür. Leopring, LRC. Peki, LRC ne yapıyor? %2'ye yakın bir kırmızılığı var. 0,20 dolarlarda. Desteğini koruduğu sürece 30 üzeri 40. Ama desteğini kaybederse de Leopring 18'e kadar geri gelebilir şu an 27'de. Bu desteği kaybetmemesi lazım. Burada haftalık arkadaşlar, bir günde gelmez öyle geri. Bir günde uçup kaçıp bir düşüş olmaz bu kadar. Evet hocam. Aptos. Bakınız. Aptos'u alıyorum. Bir de AP'e bakayım buradan. Ondan sonra yapay zekaya geçeceğim. Aptos'a bakalım. An itibariyle 8,5 doları geçti. %2'ye yakında bir yükselişi var. Düşen trend kırıldı mı hocam? Kırıldı tabii ki. Bakınız kırıldı bu trend. İğnesiyle kırıldı ama az sonra da bir yeşil mumu diker üzerine. Hedef neresi o zaman? Hedef bakınız buradan dönüyor. Bizim bu oku çektiğimiz yerden dönmedi. Biraz 11,20 dolar. Yani 11,20 sent. Peki APE ne yapıyor? APE yarım puanlık bir geri çekilse de desteğini koruyor. Buradan APE'nin geri dönüşü arkadaşlar ilk direnci 4,5 dolar, ardı 6 dolara kadar çıkabilir. APE'deki durum bu. Peki hocam metaverse'ler ne yapıyor? Yapay zekalar. Yapay zekalar. FET. Arkadaşlar yeşili yaktı zaten. Bakınız haftalık bazda bir yeşil mumu var. Kırmızıdan kurtardı paçayı. Öyleyse bundan sonra FET'in yapacağı her hareket yükseliş olabilir. Bu da yaklaşık bizi 70'lere kadar taşıyabilir. Ama önce dirençler var tabii 40'larda falan ama beklemek görmek lazım. Peki hocam Gala ne yapıyor? GRT pardon. GRT çaktırmadan gitti. 14'ü gördü hatta iğnesiyle 0,1527'ye kadar dayandı. Şu an 13.30'larda. 13.30'larda yavaş yavaş gidecektir diye düşünüyorum. GRT'de pek sıkıntı yok. Haftalık bazda bakıyorum şöyle grafiğine. Buraları bir sileyim arkadaşlar ben GRT için. Şöyle bir geniş perspektiften bakalım GRT'ye. Bu haftalıktır arkadaşlar. Burayı unutmayalım. Şu bar mum bu çizginin üzerinde kalırsa arkadaşlar GRT bizi 18'lere doğru taşıyabilir. 18'lere doğru taşıyabilir. Hatta şu ok gerçekleşebilir. Şuraya koyduğumuz zaman 18'lerde geçerse zaten yukarıda bizi iğnenin attığı nokta 23'ler var. 23'ler var. Buralara doğru gidebilir. Peki AGX 30'un altına inse de formasyon olarak haftalıkta geri döndüğünü görüyoruz. Ama günlük bazda ikinci şuradaki formasyonun aynısını yapıyor. Eğer AGX güzel kardeşlerim bakınız AGX şu desteğinden buradan yani 29'dan tekrar geri momentum yaparsa yukarı yönlü AGX de buradan bizleri nereye götürür? 36 hatta yukarı 40'lara kadar götürebilir. Şu an zaten 30'un hemen altında. Render her an geri dönebilir. 2,5 direnci kaybetmiyor. Yani 2,5 dolar desteğini kaybetmiyor. Haftalık bakacağım. Render için. Bakınız kanalın içinde kalmayı başardı. Arkadaşlar ben bir 4 saatliğine bakmak istiyorum render'ın. Şöyle bir çizgileri silelim komple. Bir tren çekelim 4 saatliğinde yukarıdan aşağıya. Arkadaşlar bakınız iğnelerle kırdık zaten. İğnelerle kırdık. Biraz uzarsa nereye götürür bizi? Al sinyali de gelmiş. Evet. Yani süper trendten bir al sinyali hediyesi gelmiş durumda. Artık buralardan 2,5 dolardan yapacağı yükseliş en az 3,5 dolar olur bakınız. Bana göre. Şu kırılım başladı zaten. 3 dolar direncini kırarsa zaten 3,30'da bir direnci vardı bunun. 3 doları kırarsa yukarıya doğru momentum sergileyebilir. Render'a dikkat. RLC 1,5 dolar desteğini koruyor. Geri döndü. Bakıyoruz günlük bazda bakalım bir de buna.
Evet, günlükte dönmemiş ama 4 saatlikte geri dönmüş. Şimdi ilk direnci 1.60'lar ve 1.70'lere doğru momentum sergileyebilir. Ocean protokolüne dikkat bugün arkadaşlar. Ocean'da bakınız 4 saatlikte güzel bir formasyon gelmiş. Altın düğümümüzü de gördük orada. Ocean 0.43'lere gidiyor. Şu an 39'larda bakınız. %5 yükselişte. Ocean'a dikkat güzel kardeşlerim. VChain. VChain'de %1.5'luk geri çekilse de 0.020 dolardaki desteğini koruyor. EMA 50 ve 200'ün de üzerinde VC'nin yukarı dönüşü yine 21-22 diye gidebilir arkadaşlar. Ben bir haftalık bakmak istiyorum VC'ne. Haftalığında formasyon dönüşü var. Bizim hedefimiz haftalıkta neymiş? 35'lermiş. Buralara doğru bir momentum sergileyebilir. Rose. Rose'ye baktığımızda yukarıda bizi ne bekliyor? 80'ler bekliyor. Ama ilk direncimiz de 60. Şu an neredeyiz? 52'lerde. Jasmy. Jasmy %1.21'lik. Yeşillikte 0.046'larda. Yukarıda bizi bekleyen 65 direnci var Jasmy'de. Peki Jasmy'den sonra Metaverse'lere geçiyoruz arkadaşlar. Metaverse'lerde bizi ne bekliyor? Bugün bir yeşillik hakim. Videonun başında da dediğim gibi Sandbox'a dikkat demiştik. Sandbox gidebilir. Bakalım nereye gidecek. Aks tekrar 7 dolara doğru gidiyor. %2 yükselişte. Aks'ın arkadaşlar haftalıktaki direnci 11 dolar. Evet 11 dolar her an buralara imza atabilir. Gala'ya baktığımızda 0.029-30 dolar bandında %1.5 yukarıda. Gala'nın ilk direnci 40 arkadaşlar. 41'de EMA 50 günlük ortalama var. Denge, hacim, indikatörü de destekliyor güzel kardeşlerim. Yani burada da bir sıkıntı görmüyorum. The Sandbox. Evet. The Sandbox geri dönüşü için imzayı atmış durumda. Şuraları bir temizleyelim. Oklar hedefine gelmiş zaten gördünüz. Arkadaşlar The Sandbox eğer bakınız 10 ile 15 arasında bir arsa satışları olacak. Dilimi sürdü kusura bakmayın. Bunu fiyatlandırabilir şimdiden. Bakınız bunu fiyatlandırabilir. Bu da bizleri yukarıya doğru bir momentum sergilerse nereye taşır? Şu kırılıma koyalım. Yukarıda bizi kırmızı nokta bekliyor. 0.90'lar bekliyor şu an. 55'lerdeyiz bakınız. %4 de yeşillikte. Çalışır çalışmaz. Bekleyip görmek lazım. Mana'ya bakalım. Mana 0.46. Mana dönecek mi geri? Mana zaten ilk direnci 65. Şu an 46 seviyelerinde. Mana'nın gördüğü güzel kardeşlerim direnç. Peki hocam Mana'nın ardından nereye bakalım? Doge Shiba. Doge küçük bir yeşillikte ve 0.071-72'lere doğru gidiyor. Desteğini arkadaşlar, desteğini ne yaptı? Test etmeden geri döndü. 80 direncine doğru yol alabilir. Ki bekleyip göreceğiz. Peki Shiba. Shiba ne yapıyor arkadaşlar? Shiba yatay negatif yoluna devam ediyor. 84-85 seviyelerinde yatay olarak şimdilik yoluna devam ediyor. Bugün Pepe %5 gibi yükselişi var. 4 saatten açıyorum. Pepe'de bir geri dönüş mü başlıyor? Pepe'nin direnci 14'lerde direnç var şu an 13'lerde. Kırarsa da 17'ye kadar Pepe gidebilir güzel kardeşlerim diyoruz. Çoktandır bakmadım bir de fan tokenlerini yoklayalım bugün değil mi? Yani çoktandır es geçtik. Arkadaşlar birkaç tane bakayım. Juventus %1 yukarıda. Geri dönüşü var mı? Var. Bakınız Şiriz'de de yeşillik var. Buralarda da var dikkat. 2,5 dolarda bir direnci var. Santos 44 dolar seviyelerinde. Desteği 4 dolar. Direnci yalnız ben bunu günlükte bakmak istiyorum. Evet. 4,5 dolarda direnç var. Kırarsa 5,5 dolara gider. Lazio 2 dolar seviyelerinde 2,40. İlk direnci 2,70. Kırarsa 3 dolar deneyebilir. Peki Barcelona ne yapıyor? Barcelona'da %5 gibi yukarıda. 4 saatlikte var mı dönüşümü? Var. Gördüğünüz gibi 2 tane harika yeşil mum dikmiş EMA50'yi de kırmak üzere. Başarırsa nereye gider? Barcelona 3,5 dolara doğru bir yolculuk başlatabilir arkadaşlar. Evet kısa kısa bunlardan da bu kadar bahsettik. Güzel kardeşlerim. Yani piyasamız genelde bu şekilde bugün. Evet arkadaşlar. Akşama canlı yayında tekrar sizlerle birlikte olacağız.
Yani canlı yayınımız ne olur? Türkiye saatiyle 9 olur, 10 olur. Yani herkes de evde olmuş olur. Canlı yayında yaklaşık 1 saatlik bir canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki ölmez sağ kalırsak güzel kardeşlerim. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Akşamki canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.